Tarih 2 Nisan 1916. Arkadaşım, sığınağın daha derin kazılması emriyle ilgili mesajınızı aldım. Coşkunuzu, vatanseverliğinizi takdir ediyorum. Keşke paylaşabilseydim. Korkarım komuta sadece aptal olduklarını kanıtlayacak ve adamlarınız bunun bedelini ödeyecek. Cesaret, çelik ve zekadan oluşan büyük bir yeraltı merkezi istiyorlar. İkimiz de neyle karşılaşacaklarını biliyoruz. Kokuşmuş bir çukur. Bir boşluk, bir delik. Korkmuş ve kafası karışmış adamlarla dolu. Daha sonra bunun başarılı olduğunu ilan edecekler ve yeni bir emir yayınlayacaklar. Tekrar kazın. Bu sefer daha derin. Fransa için, zafer için. Emirleriniz o kazılar, savaşın minyatür halidir. Kibirli ve aptal, korkmuş ve aptal olanı daima karanlığa doğru yönlendirir. Üzgünüm dostum. Ruh halim zifiri karanlık ve nereye baksam bu dünyanın kaosa doğru ilerlediğini görüyorum. Lütfen bu mesaj aramızda kalsın. Acılarımın üstüne askeri mahkemeye ihtiyacım yok. Tarih 10 Nisan 1916. Biz dünyayı döndürüyoruz. Dünyayı döndürüyoruz. Her şey korkunç bir girdabın içinde kayboluyor. Bütün dumandan dolayı güneşi göremiyorum. Bütün ölü insanlar için yeri göremiyorum. Okyanusu göremiyorum. Ağaçları göremiyorum. Bu yüzden burada dizlerimin üstüne çöktüm. Şarkı söyleyerek. Dünyayı döndürüyoruz. Döndürdüğümüz dünya her şey kayboluyor. Bağlayıcı bir dönüşte, karanlıkta bir hırıltı, parkta hüzünlü bir gün, bir taş hatırlatıcısı, bir atın kirli at gözlüğü, bir çocuğun boş eli, bir arkadaşın lekeli kol bandı, kürsüde günün haberleri. Şarkı söyleyip şarkı söylüyoruz. Dünyayı döndürüyoruz. Döndürdüğümüz dünya her şey kanlı. Bir girdapta kayboluyor. Virajdan sonra ne gelecek? Belki bir tür son olacak. Büyük olasılıkla başka bir tiz. Tiz ıslık. İnsanları kıkırdayan bir büyü. Şarkı söyleyip şarkı söylemekten başka ne yapabiliriz? Dünyayı döndürüyoruz. Dünyayı döndürüyoruz. Her şey kayboluyor ve biz hala dönüyoruz. Tarih 10 Nisan 1916. Uyarı: jeneratör yakıtı son derece yanıcıdır. Yakıtın yakınında ateş yakmayın. Yakıtın yakınında herhangi bir silahla ateş etmeyin. Tanrı aşkına, sigaranızı bile onun yanında içmeyin. Yalnızca sağlam metal kutularda saklayın. Cam çok kolay kırılır. Dökülürse alanı hemen silin ve ardından paçavraları sığınağın dışına atın. Tarih bilinmeyen bir tarih. Tüm insanlara emir. Canavar karanlıkta avlanıyor. Işık tek şansımız. Jeneratör ise tek umudumuz. Her zaman yakıtlı halde bulundurulmalıdır. Gündüz ve gece. Ama yakıt beslemesine giden akışların sürekli bir rotasyonu sürdürülmelidir. Birbirinizin arkasını kollayın. Birbirinizi güvende tutun. Işıkların sönmesine asla izin vermeyin. Hepimizin iyiliği için. Tarih 30 Nisan 1916. Sonunda mühendislik ekibinden bazı cevaplar geldi. Komuta konumumuzun yakınında eski Roma tünelleri olduğuna inanıyor. Bu akşam açıyorlar. Komuta onları sürpriz bir saldırı başlatmak için kullanmayı umuyor. Sanki bu noktada herhangi bir saldırı sürpriz olarak adlandırabilirmiş gibi. Bu bir savaş. Hepimiz her zaman bir saldırı bekliyoruz. Ama bu tünelleri görmeyi merak ediyorum. Biraz antik çağ burayı canlandırabilirdi. Kesinlikle aklımı savaşın günlük eziyetinden uzak tutmama yardımcı olurdu. Tarih 2 Mayıs 1916. Gönderen Çavuş Joubert. Kime? Me Fournier ve D. Blanket. Mühendisler depolama alanımızdan eski Roma tünellerine girdiler.
Düşündüğümüz gibiler. Yapısal olarak sağlam. Derin ve itiraf etmeliyim ki bu son noktaya şüpheyle yaklaştım. Ama gerçekten de Alman çizgisine doğru gidiyorlar. Eylül ayına kadar tünellerin içinden büyük bir saldırı başlatabilecek konumda olmalıyız. Belki şunu not etmek gerekir. Tünellerin içinde kavanozlar, Latince metinler ve benzeri bir sürü eşya bulduk. Bazı materyalleri gelecek nesiller için korumak için elimizden geleni yapacağız. Güncellemeler devam edecek. Tarih 2 Mayıs 1916. Hap kutusuna erişime ihtiyacınız varsa beni veya Peder Redörs'ü görün. İkimiz de bir anahtara sahibiz. Ustabaşı Stafford. Tarih bilinmeyen tarih. Unutmayın, ızgarayı çıkarmanız gerekiyorsa bakımdaki Foreman Stafford'dan özel anahtarı isteyin. Hazır oradayken ona neden bu lanet özel vidaları tüm ızgaralarda kullandıklarını sorun. Çok verimsiz. R. Boisrond. Tarih bilinmeyen tarih. Dikkat! Tesisin bu bölümündeki güç zincirleme bağlanmıştır. Zincirin bir bölümündeki elektriği kapatın. Sonraki alanlarda kapanacaktır. Anahtarlar yalnızca olağanüstü durumlarda kapatılmalıdır. Ben öyle dediğimde olduğu gibi. Şakalar ve haylazlıklar doğrudan Reinhardt'a bildirilecektir. Ustabaşı Stafford. Tarih 5 Mayıs 1916. Kimden? Jonas. Kime? Amanda Nikolay. Sevgilim, paket için teşekkür ederim. Çikolatayı özel bir gün için saklıyorum ve fotoğrafı kalbime yakın tutuyorum. Herhangi bir savaş eylemi için çağrılmamdan bu yana haftalar geçti. Ancak sığınığın içinde yeni bir tür korku yayılıyor. Dün gece bir ürpertiyle uyandım. Sığınığın derinliklerinden garip bir ses yankılanıyordu. Bir tür inilti, bir çığlık, belki de bir uluma. Araştırmaya gittim ve kendimi Roma tünellerinin girişinde buldum. Ses içeriden geliyordu. Görebileceklerimden korktuğum için içeriye ışık tutmaya cesaret edemedim. Ve sonra karanlıktan bana doğru koşan bir gümbürtü geldi. Gölgelerin arasından bir şekil belirdi. Ateş etmeye hazır bir şekilde yan koluma uzandım. Tossant'tı bu. O da uyandırılmıştı. Ama benden farklı olarak tünellere girmeye cesaret etti. Orada bir şey gördüğünü söylüyor. Biz o ağzın önünde durup dinliyorduk. Uluyan, uluyan, uluyan. Uzaklaştı. Tahmin edemeyeceğim bir yere çekildim. Belki aklımız gitti ya da belki aşağıda bir şey vardır. Toussaint bana ne gördüğünü anlatmayacak. Lütfen kısa süre sonra bana tekrar yaz. Seni seviyorum, Johnson. 9 Mayıs 1916. Subaylar bugün bana oldukça beklenmedik ve tuhaf bir hediye sundular. Roma tünellerinin içinden çıkan eskimiş metinler. Görünüşe göre ilgi alanlarımdan haber almışlar. Elbette onları aldım. Ama gerçek şu ki bu metinler bu berbat yerde hayatta kalmayacak kadar kırılgan ve değerli. Benimkinden daha hassas ellere, daha eğitimli zihinlere ihtiyaç duyuyorlar. Hala merak hakimdir. 11 Mayıs 1916. Bu sabah Ackerman aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti. Onu yalnızca bir süredir tanıyordum ama onu buradaki en iyi arkadaşlarımdan biri olarak görüyordum. Umarım cennet onu hoş karşılar. Dikkatimi dağıtmak için metinlerin üzerinden geçtim ve büyük bir şok yaşadım. Bu metinler Roma kökenli değil. Dil Latince ya da en azından Latince ama yazdıklarının Roma kültürü hakkında bildiklerimle hiçbir ilişkisi yok. Metinler dini veya en azından batıl inanç niteliğinde görünüyor. Bir cümle tekrarlanıyor. Öteki karanlığa geçmek ve sonra görme ile ilgili bir şeyler. 13 Mayıs 1916. Uyuyamadım. Bunu indirmeye gerek yok. Metinler dini niteliktedir.
Bu kadim insanlar her kim olursa olsun ölümsüzlüğe ulaşmanın bir yolunu bulduklarına inanıyorlardı. Ve bu amaca ulaşmak için başka bir dünya olduğunu düşündükleri, karanlığın hakim olduğu ve onun tarafından yönetilen bir dünyaya erişmeleri gerekiyordu. Bilmiyorum. Çeviremediğim sözcükleri kullanıyorlar. Bir şey tarafından yönetiliyorlar. Karanlık öbür dünyanın ruhlarla, canavarlarla dolu olduğunu ve oradaki havanın işkence çığlıkları ve ölüme yaklaşan ruhların hastalıklı çıngırağıyla sonsuz derecede canlı olduğunu iddia ettiler. Tünelleri bunun için kullanıyorlardı. Onlar için bu pagan cehennemine açılan bir kapıydı. Metinler kanlı alemlerin, sadist ruhların ve bu erkek ve kadınların karanlığa tapınırken birbirlerine yapabilecekleri korkunç şeylerin çılgın hikayeleriyle doluyordu. Değerli olana karanlıkta bir tür ölümsüzlük bahşetmeyi amaçlayan bir maddeden uzunca bahsediyorlar. Bu gece devriyedeyim. Ondan önce uyumam lazım. Ama sonra bu konuya geri döndüm. Tarih 14 Mayıs 1916. O metinlerde yazılanların hiçbiriyle konuşmadım. Yemin ederim. Ama şimdi Larue tünellerden çıkıyor ve tünellerde anlatılan şeyleri gördüğünü iddia ediyor. Benim rasyonel aklım bunun tesadüf olabileceğini kabul edemiyor. Alternatifini de kabul edemiyor. Bu metinlerde yazılanları başkalarına anlatmam gerekiyor. Söyle onlara. Onları uyar. Tarih 15 Mayıs 1916. Gönderen R. Larue. Kime? Me Fournier ve D. Blanket. Her iki üstlerime de bildirdiklerimi şimdi yazıya döküyorum. 14 Mayıs'ta geçen akşam Roma tünellerinin haritasını çıkarmada mühendislere yardım etmekle görevlendirildim. Tünellerin en derin bölgesine girdiğimde duvarlardan tuhaf, parlak bir sıvının sızdığını fark ettim. Arkamı döndüğümde tünellerin duvarları aniden ortadan kaybolmuştu ve ben uçsuz bucaksız bir karanlık düzleminde duruyordum. Uzakta beni ileriye çağırıyormuş gibi görünen hastalıklı bir ışık vardı. Onunla benim aramda biçimsiz gölgeler hareket ediyordu. Tekrar göz kırptım. Gitmişti. Tünele geri dönmüştüm. Sadece bir saniye sürdü ama gördüğüm şeyin gündüz rüyası olmadığına oldukça ikna oldum. Gerçekti. Bu deneyimden beri kendimi perili hissettim. Sanki bir parçam hala orada, tünellerde sıkışmış gibiydi. Görüş alanımın kenarlarında hareket eden şekiller görmeye devam ediyorum. Resmi olarak tıbbi izin talep ediyorum. Bana lütfen yardım edin. Tarih 15 Mayıs 1916. Kimden? Joubert. Kime? Reynard. Yanıt. Neuer'ın raporu. Çılgın klasikçimiz yine saldırdı. Neuer, Romalıların bu tünelleri sadist bakkal partileri, acımasız savaşlar, işkence ve daha kötüleriyle dolu bir festivaller düzenlemek için kullanıldığını iddia eden bir rapor sundu. Üstelik bunların hepsinin büyük bir çukurun üzerindeki bir arenada yapıldığını söylüyor. Onun içine düşen herkes çığlık atan karanlığa düşmüş demektir. Onun sözleri ne şair ama. Tünellerdeydim. Onlar tüneller. Tam durak. Neuer'ın gözetlemesini öner. Tarih 16 Mayıs 1916. Neuer bize tünel metinlerini anlatıyor. Bu tünellerin ne amaçla kullanıldığını anlatıyor. Ama bana söylemesine ihtiyacım yoktu. Onu gördüm. Ben oradaydım. Karanlıkta. Artık her gece onu hayal ediyorum. Rüyalar o kadar gerçek ki uyandığımda günün kendisi bir rüya gibi geliyor. Bir ritüeldeyim. Tatlı ve koyu bir sıvının içilmesiyle başlar. Mukus veya bal gibi. İğrenç ve bir o kadar da sarhoş edici. İçtikçe vücudumu ısıtıyor. Beni bedensel her şeye karşı şehvetle dolduruyor. Seks, kan ve et. Etrafımda başkaları da var.
Yüzleri gizlenmiş, bedenleri dalgalanıyor. Hepimizin aynı efendiye, aynı amaç için hizmet ettiğimizi biliyorum. Onun sonsuz krallığında bir yer. Ölümsüzlük. Bu rüyalarda yaptığım şeyler, savaşın mezar çukurunu sadece bir oyun gibi gösteren, kanlı ve dönen korkunç bir dehşet girdi bu. Dehşet içinde uyanıyorum. Ama rüyalarımda çok mutluyum. En kötüsü de her günün sonunda uyumak istiyorum. O yere geri dönmek istiyorum. Ben de böyle hissetmek istiyorum. Şiddeti, coşkuyu ve zifiri karanlığı istiyorum. Tarih 18 Mayıs 1916. Gönderen Çavuş Reynard. Kime? Me Fournier ve D. Blanket. Larry sorunun kaynağının Noir olduğunu bildiriyor. Adamlara o lanet metinlerin o tünellerde gerçekleştirilen pagan ritüellerinin anlatımlarını içerdiğini anlatıyor. Dehşet verici ve vahşi hikayeler. Artık erkekler arasında batıl inançlar ve söylentiler açık bir şişe veya zührevi hastalık gibi elden ele dolaşıyor. Hatta bazıları olayları gördüklerini söylüyor. Hayaletler, şeytanlar, periler. Korkarım Mons meleği yerine Pozieris'in şeytanları var elimizde. Kınaması için Noir'ı aradım. Uygun şekilde şiddetli olduğundan emin olacağım. Bu arada mühendisler kazmaya devam edecek. 18 Mayıs 1916. Laro'yu gördüklerini anlattığı için cezalandırdılar ve şimdi de Reynard beni çağırttı. Ben de cezalandırılacağımdan eminim. Önümüzde Almanlar, arkamızda yüksek komuta ve etrafımızda gölgeler içinde pusuya yatmış gibi görünen başka bir korkunç güç arasında sıkışıp kaldık. Korkarım artık gerçekten Tanrı'nın ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Tarih 20 Mayıs 1916. Stafford. Son zamanlarda burada farelerin nasıl değiştiğini fark ettiniz mi? O tünelleri açtıklarından beri yemin ederim fareler daha da çirkinleşti. Sanki şekilleri bozuk falanmış gibi ve kesinlikle daha saldırganlar. Bana delirmeyeceğimi söyle. 20 Mayıs 1916. Son 2 gecedir Dölpi'nin hücrelerinde kilitli kaldım. Metinler hakkında konuştuğum için Reynard'ın cezası, orada kabus üstüne kabus var. Karanlığın hayalleri, baştan çıkarıcı karanlık. Orada sesler beni karşılıyorlar. Ranzama döndüm ve adamlarla tanıştım. Artık hepsinin anlatacak hikayeleri var. Nikolay, Ferber, Hallubek ve diğerleri. Hepsi bir şeyler duyuyor, bir şeyler hayal ediyor. Artık geceler omurgadan yukarı tırmanan, pençelerini gözlerinin arkasına saplayan, zihni ve ruhu delip geçen bir korkunun pençesinde geçiyor. Ama Laru'yu ve bana olanlardan sonra kimse memurlarla konuşmaya cesaret edemedi. Joubert'a bile. Daha da kötüsü, baskınlar yeniden başlıyor. Yarın gece gideceğim. 23 Mayıs 1916. Baskından dönüş. Uyuyamıyorum. Kabuklar düşüyor. Botlarımın tabanları incelmiş. Ayaklarım kanlı ve su toplamış. Orada çok fazla şey kaybettik. Kendimi kapana kısılmış hissediyorum. 25 Mayıs 1916. Dün gece tünelden gelen seslerle bütün sığınak uyandı. Geceleri daha da gürültülü oluyorlar. Uyuduğumda başka dünyaları, coşkuyla sarılmış acıları hayal ediyordum. Bu sabah hepimiz hayalet gibiyiz. İşler bu şekilde devam edemez. Tünellere gireceğim ve buna son vermenin bir yolunu bulabilecek miyim bir bakacağım. Hepimizin iyiliği için. Tarih 25 Mayıs 1916. Kime? Ferber. Arkadaşın Noir'ı tünellerden çıkardıklarında oradaydım. Bulunduğu yer tespit edilinceye kadar saatlerce çığlık atıyordu. Sedyeye bağlıyken hala çığlık atmaya çalışıyordu. Ama çıkan tek şey korkunç bir hırıltıydı. Bütün mühendisler oradaki şeyleri gördü. Ben de dahil. Sen ve ben ne yapılması gerektiği hakkında konuşmalıyız.
Ne zaman bana haber ver. Ozin. Tarih 28 Mayıs 1916. Neuer'ın başına gelenlerden, Reinhardt ve Fournier'ın ona ve Laura'ya davranışlarından sonra önümüzde tek bir yol kaldı. Güvenebileceğim adamları topladım. Onlara ne yapacağımızı önerdim. Bir adama göre hepsi istekliydi. Çok rahatlatıcıydı. T gitmeye hevesli görünüyordu. Zavallı adamın geceleri tekerlemeler mırıldandığını, kendini teselli etmeye çalıştığını duyuyorum. Onun iyiliği için, hepimizin iyiliği için bu kabus sona ermeli. Artık 14 Haziran'ın sonlarında. Kabuslar sona erdi. Artık o sesleri duymuyoruz. Ama şimdi daha kötü kabuslarla boğuşuyorum. Sabotajcı arkadaşlarımın hepsi yakalandı. Dolphy ve Reinhardt şu anda bile onlara işkence ediyor. Ama yine de hiçbiri beni ele vermedi. Cezadan yalnızca ben kurtuldum. Bu adamlar arasındaki şeref, kardeşlerim. Ben buna layık değilim. Aklımdan çıkmıyor. Bunun suçluluğu askeri mahkemeye çıkacaklarını biliyorum. Belki idam bile edilebilir. Ve buradayım. Tesellim, savaş beni cezalandıracak. Çünkü bu hepimizi cezalandırıyor. Ve o tünellerde gizlenen karanlık geri dönmesin diye tetikte olacağım. 29 Mayıs 1916. Tüm tıbbi ve morg personeli için güncel bilgi. Fare sorunu daha iyiye gitmedi. Her cesedin üzerine akın ediyorlar. Yaralıların bile peşine düşüyorlar. Ancak haşerat yandıktan sonra etle ilgilenmiyor. Bu nedenle yeni bir politika oluşturulmalı. Ölen tüm askerlerin cesetleri yakılmalı. Bu konu hakkında Peder de Res ile konuştum. Ölen kişi için uygun kutsama sağlayacaktır. Cenazeler aileler için muhafaza edilecek. Bu ideal değil ve ruhumu acıyla dolduruyor. Ama farelerin gelmesini engellemenin tek yolu ölüleri yakmak gibi görünüyor. Bu yüzden onları yakmalıyız. Tarih bilinmeyen bir tarih. Gavin, sana Hristiyan cenazesi sözü verdim ama anlamalısın. Fareler gelmekten vazgeçmeyecekti. Vücudunuzu sardılar. Vücudumuzun hepsini sarıyorlar. Dişleri, pençeleri durmuyorlar. Atalarımızın kirli şeylerle karşılaştıklarında yaptıklarını yaptım. Onları yaktım ve bir daha gelmelerini engellemek için sizden geriye kalanları da yaktım. Eğer cennete gitmeyi başardıysan lütfen beni affet. Ben burada. O şeytanla birlikte cehennemde kalacağım. Yakında tekrar benim için gelecek. Bunu biliyorum. Ölmeden önce önerdiğin şeyi yapacağım. Hap kutusuna doğru gideceğim. Lütfen, eğer oradaysanız bana göz kulak olun. Tarih bilinmeyen bir tarih. Önemli. Ölen askerleri işlerken lütfen kimlik etiketlerinin arka tarafında herhangi bir mesaj, sembol veya dolap kodu olup olmadığını kontrol edin. Etiket korunup kaydedilmeden önce bunlar silinmelidir. Frilox, Başkatip.